Modern dünyadan orta çağın büyülü sokaklarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Burası Özbekistan'ın tarihi incisi Hive. Binlerce yıllık geçmişiyle İpek yolunun en önemli duraklarından biri olmuş bu şehir, asırlar boyunca tüccarlar, seyyahlar, alimler ve hükümdarlar bu topraklarda buluştu. Dar sokaklarında dolaşırken kendinizi bir anda yüzyıllar öncesinde buluyorsunuz. Her köşesinde ayrı bir hikaye, her duvarı geçmişin izleriyle dolu. Özbekistan'da hayranlıkla gezdiğim şehirlerden biri olan bu eşsiz yerin güzelliklerini haydi gelin beraber gezelim. Herkese selamlar. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Sizde sabahsa hayırlı sabahlar, akşamsa hayırlı akşamlar. Ben Fuat Dürü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Buhara'dayım. Hiva'ya gidiyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 600-650 kilometrelik bir yol gideceğim. Otostopla Hiva'ya ulaşmaya çalışacağım. Bu ne kadar sürecek, kaç araba sürecek hiç bilmiyorum. Tahminimce 7-8 saatlik bir yol sürecek. Bu yolculuk bize neler gösterecek, neler keşfedeceğiz. Haydi yola çıkalım. Evet, Türkiye'den geldik. Türkçe biliyor musun ya? Bu ne? Bu tasbih. Ha, tezbih. Tasbih diyorsunuz ona. Bunu verdi bana ya. Hadi ya, hediye mi etti? Çok teşekkür ederiz. Rahmet. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Sabah erken saatleri araba bekliyoruz. Taksiyle şehrin dışına çıkacağız her zamanki gibi. Hive yoluna çıkıp oradan otostopla Hive'ye gideceğiz. Teşekkürler Rahmet. Eyvallah. Rahmet. Selamun aleyküm. Gittik mi? Dünyada bu insanların hatırına dönüyor bence. Kibar, bu tatlı insanların. Gidiyoruz. Buhara'nın bayağı bir çıkışına geldik. Yani yaklaşık 25-30 kilometrelik çıkışa geldik. Toplamda 150 liraya falan getirdi buraya. Bayağı bir geldik ama bayağı Buhara'dan falan çıktık. Bundan sonra artık otostopa kaldı. Otostopla eve gitmeye çalışacağız. Burada karpuz kavun var. Kavuna kavun diyorlar, karpuza da karpuz diyorlar. Karpuz? Arkadaşlar iki yoldaşım var. Bir yoldaşla yola çıktım. İki yoldaş oldu. Beraber Hiva'ya gidiyoruz. Önce onları göndermeye çalışıyorum. Sonra ben gideceğim. Eğer hepimizi götürürlerse hepimiz gideriz de. Ben dedim onlara siz gidin ben gelirim arkanızdan. Tek araçla da Hiva'ya gidebilirim. Ulan Abdül'e Zeynep'e benzemişim böyle ya. Şapka takmadım bugün. Böyle durayım dedim. Natural olsun. Ama insanlar böyle almaz ki. Şapka takmam lazım. Düzgün durmam gerekiyor. Yoldaşları gönderdim arkadaşlar. Şimdi ben otostop çekeceğim. 2 kişilik yer vardı. Onlar da Hive'ye gidiyor. Yani Hive'ye yakın bir yere gidiyor. Hive böyle 50 kilometre 60 kilometre kala indirecekler onları. Onlar zaten 50 kilometrelik yolu çok rahat bir şekilde gidebilecekler. Şimdi yani yaklaşık yarım saattir burada otostop çekiyorlar. Araç durmuyor ya. Duran araçlar da genellikle 5-10 kilometre gittikleri için bilmiyorlardı. Şimdi ben başladım otostopa. Daha şimdi başladım. Bakalım kaç dakika içinde araba duracak. Ben şansıma güveniyorum. Bana duracaklarını da düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Bakalım bu video, bu yolculuk bize neler gösterecek. Kimlerle tanışacağız. Neler yaşayacağız. En çok merak ettiğim o. Neler yaşayacağız arkadaşlar. Selamun aleyküm. Abi bu nereye varacaksın? Xorazm. Ben Hive'ye gidiyorum. Hive'ga mı? Ha. Yok. Qaydan da yok. Ha sen oradan mı gideceksin? Ha tamam Cahsı abi. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Soldan gidiyormuş. Arkadaşlar bir araba geçti. Buradan korna çaldı bana. İleride durdu. Geri geliyor. Herhalde beni alacak. Ha beni bekliyormuş. Allah elini kaldırdı ya. İnşallah Hive'ye gidiyordur ya. Umarım Hive'ye gidiyorsundur abi. Assalamu aleyküm. Abi benim için mi durdu? Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Qanday? Ben Hive'ye vararım. Siz? Ben Hiva'ya vararım. Vallahi Allah aşkına ya. Buraya giderim. Siz de? Tamam. Hiva. Gidelim. Başlayın. Çok teşekkür ederim. Ha 200 bin son. Ha akşam? Ha akşam. Ha akşacık автостоп çekerim. Ben автостоп dolaşırım. Akşacık. Vallahi akşacık böyle gezerim ben. Kazakistan, Kırgızistan. Gelin mi? Yetişir. Vallahi akşam. Akşacık. Blogger misin? Ha bloggerım YouTube'un. Türkiye'den vardım. Ne yaşıyorsun? Ben geziyorum. Seyyah. Ha, Seyyah. Yok, özünüz yeriniz ne yaşıyorsun? İstanbul bildin?
Ha, İstanbul'da Türkiye, buradayım. Türkiye, İstanbul. burada. Evet, Türkiye, Türkiye. Adın ne? Natay. Natay, benim Fuat. Polat. Fuat. Fuat. Evet. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Türkçe biliyor biraz. Nasıl? Biliyorum. Abi. Heh. Ha. Kalay. Selamun aleyküm. Kalaysınız abi. Jakşı. Rahmet. Teşekkür ederim. Senin adın kim abi? Ata Murat. Murat evet. Abi gaz alıyor. Bakın böyle dolduruyorlar arkadaşlar. Normalde büyük bir ihtimalle bu araç dizel ama böyle gaz yaptırmış. LPG, sıralı LPG artık ne oluyorsa. Ve litresi de 17 lira. Gazın litresi 17 lira. Urgenç'e girmeden önce şöyle bir tek köprü var. Nehir geçiyormuş buradan. Bu köprü tek yön olduğu için araçlar sırasıyla bekliyor. Şöyle karşıdan gelen araçlar geçti. Şimdi biz geçeceğiz. Abi çok teşekkür ederim. Rahmet abi. Sağ ol Eyvallah. abi. Kardeşim. Bunu alasan. Yok vallahi yok. Bende var akşa var bende. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Rahmet. Sağ ol. Eyvallah. Teşekkürler. Rahmet. Sen bundan doğru gideceksin. Tamam böyle gideceğim. Zaten yakın. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ben hani para yok diyorum ya onlara. Param yok. Taksiye binmiyorum. Otobüste falan seyahat etmiyorum diyorum. O benim paramın olmadığını düşünüyor. Bak diğer videoda da buna denk geldim. Çocuklar bana falan ve gençler bana para vermeye çalıştılar. Ben dedim ki yok bende para var dedim. Ben sadece parasız hani onu dile getiremiyorum. Parasız gezmeye çalışıyorum. Ulaşımı öyle hallediyorum. Hani benden para istemeyin. O yüzden ben Akşacok diyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu da bana para vermeye çalışıyor. 200 mü 100 müydü neydi? Arkadaşlar şu anda Suriçi gibi bir yerdeyiz. Kalenin içindeyiz. Bu gördüğünüz otel oluyorlar. Otel, hostel. Böyle burası komple bir kişininmiş. Biz burada kalacağız. Herkese günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Ben güne başlıyorum. Hiva'ya geldik. Hiva'nın İçan Kalesi'nin içindeyim yani. Suriçi gibi düşünebiliriz burayı. Bakın gördüğünüz gibi. Öncelikle böyle yukarıdan göstermek istiyorum bu İçan Kalesi'ni. Merdiven basamaklarına bakar mısınız? Çok küçük. Şöyle öncelikle İçan Kalesi'nden bahsedip ondan sonra İçan Kale'nin içindeki tarihi yapıları gezeceğiz beraber. Akşam bir hostelde kaldık yani bir oda kiraladık, paylaşımlı bir oda. Mutfağı var, kendine banyosu vesaire var. 3 yataklı, salonlu, güzel bir ev yani normal bir evde kalıyorsunuz gibi. Bir ev tuttuk. Kişi başı 300 lira. Kendi yemeğimizi yapıyoruz. Kendi kahvemizi, çayımızı kendimiz yapıyoruz. Kimseler yok. Rahat. Şöyle güne başladım. Bu kalenin içinde arkadaşlar bu kale öyle bir şey ki şehir gibi düşünün yani. Farklı bir şehir. Modern dünyanın orta çağına hoş geldiniz. Şu anda modern dünyanın orta çağını gezeceğiz. Yani sokakları gezerken 200 yıl önce sokaklar nasıl görünüyorsa bu zamanda da sokaklar aynı şekilde görünüyor. Tarihi yapılarını değiştirmediler. Olduğu gibi duruyor. Sokak sokak gezelim. Gördüğüm tarihi yapıları dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Çok medrese ve cami var bu İçan Kale'nin içinde. 10. yüzyıldan beri yerleşim var İçan Kale'de. Yani burası bildiğiniz açık hava müzesi. Bakın direkt tarihi bir yapı bizi karşıladı. Büyük bir ihtimalle burası bir medrese. Amir Tura Medresesi'ymiş burası. Gördüğünüz gibi restore edilmiş. Sanki böyle 10 yıl önce falan restore edilmiş gibi. Boyası vesaire yeni. 50'den fazla medrese, cami, saray ve minareye ev sahipliği yapıyor bu İçan Kalesi. UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş ve Özbekistan'da koruma altına alınan ilk şehir merkeziymiş. Bakın burada samsa yapıyor. Selamünaleyküm. Bu samsa mı abi? Evet. Ha, samsa yapıyor böyle. Çok güzel. Memleket neresi? Türkiye'den geldim ben. Türkiye'nin neresi? Gaziantep, Cizreliyim ama. Biliyor musun sen? Bu tarafa gitmedim. Bursa'ya gittim. Türkçe biliyorsun ya. Nereden biliyorsun Türkçeyi? İstanbul'a gittik biz. İstanbul'a gittin. 10 sene orada. 10 sene orada. Oo tamam o zaman sen İstanbullu olmuşsun ya. Tabii. Siz nasılsınız? Ne yaptın orada? Aşpez. Aşçı mı? Aşçı yani. Yani yemek falan mı yaptın? Tabii. Neler yaptın? Özbek İşte yemekleri. kebap yani. Sizin kebap.
Ha kebap falan yaptın. kebap da Türkiye yemeklerini, Türk yemeklerini falan yaptın. Adın ne? Davut. Davut. Benim de Fuat. Memnun Sen oldum. buralı mısın? Ben de memnun oldum. Tabii burada. Ben Hive. Çankala. Çankale. Tam burada mı doğdun? Tam buradayım. Çankale. Burada doğmak nasıl bir his ya? Tarihi bir yapı yani. Çok güzel. Ben içine girdiğimde sanki böyle geçmişe ışınlandım gibi. Tabii. Yüzyıllar öncesine gitmişim gibi. Aynen öyle. 200 yıl önce sokakları nasılsa bugün de aynıymış. Aynı durum yani. Böyle su var. Evet, dedeniz daha iyi bilir. Hiç anlattı mı size buraları falan? Yok hiç anlatmadı yani. Dedeniz buradaydı zaten. Tabii, O tabii. daha iyi biliyor yani. Tabii. Aynen. Sokaklar tarihi kokuyor. Tabii. Sizin ev burası. Yok bizimki değil. Bizim o tarafta yani. Peki bu evler eski mi? Şu an bu ev eski mi? Yok eski değil yani. Şu eski. Temeli eski. 50 sene olmuş yani bu. Temel Eskilik. tahtadan. Hı, tabii. Üstü kaç yıllık bu ev mesela? 50 senelik olmuş. 50 senelik. Samsa ne kadar senin Samsan? 25 mi? 25 bin. Bu nereye götürüyorsun bunları? Bu da restorana veriyoruz. Ha, orada restoran var, orada satıyorsunuz. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olsun. Çok memnun oldum. Ben de. Eyvallah. Tanıştığımda. Bakın bunlar büyük bir ihtimalle böyle kapı kilitleri oluyor. Kapının kilidi. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm. Abi bunlar şey mi? Bunlar kapı için mi? Ne yapıla dedi? Hazır. Neyde bu? Ha tavan için mi? Ev tavanları için. Bu eski mi bunlar? Bunlar antik. Abi burada tahtalarla şey yapıyor, şekil yapıyor böyle. Maşallah. Çok güzel yapmış ya böyle. Arkadaşlar bu bizim gördüğümüz sütunlar var ya, tahtadan yapılmış sütunlar. İşte böyle yapılıyor. El işçiliği ya. Çok meşakkatli bir süreçten geçiyor. Camide çok gördüm bunu abi. Aa var mı? Aa burada şey varmış. Bakın burada da böyle hazır olan var. Bu hazır. Böyle. Bu bir medrese için cami mi? Mescit için mi? Çok güzel Allah. Bu bitmiş. Bu okey. Evet. Ana kesersin. Aha bu şey için. Bu mutfak için. Bu mutfak için böyle doğramak için şey için. Domates doğramak. Bu kara ağaç. Patlıcan, kara ağaç. Kara ağaçtan mı yapılmış bu? Kara ağaçtan. Sağlam bu. Kara ağaçtan yapılmış böyle. Bunlar şey fırın için. Aha. Bakın böyle. 25 binden. Evet 25 binden arkadaşlar, yani 70 liraya falan tekabül, 90 lira pardon 90 lira böyle. Bunlar dediğim gibi şey için, fırınlar için. Ekmeğin nanın ortasına. Evet. Böyle hediyelik eşya satıyor abla burada küçük. Bu da keseler zaten. Duş için. Evet. Tüye. Böyle. Tüye. Orijinal. Belli. Zorno. Doğru. İçipni. Aha. Bu Bu böyle. Yok no. Bu şey değil mi? Bu baylap koyas. Bu duş değil mi böyle? No, böyle mi? Tamam, sıcak tutuyor. Tamam anladım. İçipni de valide. Keçe mi bu? Keçe Bular mi mı? diyorlar? Acaba Su. şey mi bu? $5. Keçme şeyinden mi yani? Tüye Keçi, cünü. koyun. Yok, tüye. Hakiki tüye cünüden bugün. Hakiki. Hakiki tüye. Xıdını görün yani. Xıdından bilas. Ruşnuva üzerine çok- dokuyumuz. Mana yünler bu. Böyle ipek. Mana ipek. Karang. Evet. Bilmem, Bundan mı yapıyorsun sen? Bundan bundan tokuladım yapıyor ben, böyle. şu Anladım. an. Sıcak tutuyor bu. Mana Bu ısık sivitler tutuyor. var. Isık. Böyle. İçipni de valide. Anladım. Evet. Tüye cünü. Kokusu da evet. Kokusu natürel yani. Natural. Koktuğun zaman tam ipek kokuyor yani. Güzel bir koku. Rumol, tizege böyle seyzen bolodu. Anladım. Diz için, bel için. içilerdi. Anladım. Bel için, Yok göğüs beğen. için, karın için. Anladım. şamarlar. İyi gel. Sıcak tutuyor. Birey bitti. Sağ ol. Ben gösteriyorum böyle. Boladı. Rahmet, teşekkür Sağ ol, ederim. boley. Bir teşekkürüm. Padarke almaysız mı? Efendim? Padarke gel. Padarke kılmak ya, bro gel. Padarke. İna. Rahmet. Çok teşekkür ederim. Büyük ihtimalle hediye etmek istiyor. Çok teşekkür ederim. Rahmet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hediye etmek istedi vallahi. Ben öyle anladım Padaki. Buna ben bakacağım, göstereceğim. Varsa biliyorsanız eğer hediye etmek mi istedi, ne yapmak istedi anlamadım. Ama beden diliyle onu anladım. Sana hediye edebilirim diye. Onu anladım ben. Fakat bir şey alamıyorum ben arkadaşlar. Çantamda yer yok. Ufak şeyler alabiliyorum. Sağ olsun böyle hemen hediye etmek istedi ya. Çok misafirperverler vallahi. Şöyle girelim, ben kayboldum yani nereye gideceğimi bilmiyorum vallahi. Her yer medrese, cami, gördüğünüz gibi saray vesaire. Gördüğünüz
Zemindeki taşlar bile dokunulmamış. Kayalara bakar mısınız ya? Tek tek kaya koymuşlar buraya. Gördüğünüz gibi hiç bozmamışlar, bir şey bozmamışlar yani. Yüzyıllar önce burası nasılsa şimdi de aynı. Bakın yağmur suyunun böyle geçmesi için de oymuşlar burayı. Küçük bir kanal yapmışlar. Şöyle su buradan geliyor. Burada bitiyor. Burada bir şey yok. Farklı taş kullanılmış burada da. Bu taşlar büyük ihtimalle sonradan yapılmış. Arkadaşlar Orta Çağ'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Masterclass okulmuş burası. Taşhalı Sarayı kayda? Burada. Doğruda keyin chapda, chap eshikda. Tamam Çape, tamam. Tamam, teşekkür ederim. Çape. Arkadaşlar Çape dedi, sola dedi, çap yani Kürtçe'de de çap sol demekmiş. Allah'ım bu nasıl bir dil ya? Bu nasıl güzel bir dil ya? Bütün diller çok güzel değil mi? Böyle gidiyorsun Farsçadan Türkçe kelime var. Arapça şey yapıyorsun, Türkçe ve Türkçe kelimeler çıkıyor. Buraya geldiğimden beri Özbekistan'da Kürtçe kelimeler, Türkçe kelimeler, her şey var iç içe. Yani Kürtçe bildiğim için, Kürt olduğum için de çok böyle rahat bir şekilde anlayabiliyorum. Çep dedi bana, direkt tamam dedim, sol diyor. Şöyle Taş Sarayı'na geldik. Taş Sarayı diye geçiyor burası. Hey maşallah, tamamen çinilerle yapılmış bir saray. 18. yüzyılda Allah Kulli Han için inşa edilmiş burası. 160 odalı bir saraymış. Taş sarayı yani taş anlamına geliyor bildiğiniz gibi. Bakın marangozcu abinin yaptığı bu. Gördüğünüz sütünden yapmış böyle. Aynı şekilleri falan yapıyor. Ama bu sonradan mı yapılmış, o dönem mi yapılmış bilmiyorum. Fakat bu eskidir ya, bunu değiştiremezler. Depremde zarar görmüş olabilecek sütunlar vesaire varsa değiştirmiş olabilirler. Ahşaptan sütunlar bildiğiniz. Selamun aleyküm. Ne kadar güzelsiniz. Merhaba. Çok güzelsiniz ya. Böyle arkadaşlar turistler için müzik yapıyorlar. Böyle oturup izliyorsunuz bu şekilde. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar. Abi çok güzel Türkçe konuşuyor. Az önce böyle bir sohbet ettik. Hiva'da buluştuk bu arkadaşla. Herkese selamlar olsun Özbekistan'dan, Hiva'dan. Abi az önce Türkçe konuştu. Gerçekten çok güzel konuşuyordu Türkçe. Ben dedim sana abi Türkiye'lisin. Ne Türksün dedim. Dedi zaten ben Türk'üm. Tamam dedim abi, nerelisin? Buralıyım dedi, yerlisiyim. Samarkentliymiş kendisi. Evet. Ama çok güzel Türkçe konuşuyor. Arkadaşları Türk ve Türkçeyi öyle öğrenmiş. Hani eskiden böyle film falan izledin mi abi sen daha önce? İzliyorum. Film yani, falan izleyerek mi öğrendin? Ne yaptın? Yani Abdülhamit'i izledim. Yani ondan sonra Osman yani Kuruluş Ertuğrul evet, ve Kuruluş. Osman Gazi. Birçok şeyler izledim. Türk film ve dizilerini izledin. Yani Türkiye'ye gittin mi? Hiç gitmiştin. Çok gittim ya. Çok nerelere gittin? Her sene en az 2 İstanbul'dayım. Maşallah. 10 gün, 15 gün İstanbul'dayım. Şu Ramazan aylarda İstanbul'dayım. Ayasofya'da namaz yapıp çok güzel bir şeyler ya. Özellikle Ramazan ayında gidiyorsunuz. Evet. Ve yaz aylarda Antalya'dayız, Alanya'dayız. O tatil için. Tatilde evet. İsim neydi abi? Enver. Evet. Benim de Fuat. Çok memnun oldum. Çok güzel konuşuyorsun. Eyvallah, vallahi. Ben çok şaşırdım. Siz Türkçe biliyor musunuz? Benim annem Türktür. Anneniz Türktü. Eski Türklerden. Gürcistan Türkleri. Eski. Ha, eski Türklerden. Gürcistan Türkleri var ya. Gürcistan Ağızka mı? Biz eski dilde söylüyoruz. Ama Türkiye'nin Türkleri karışık söylüyoruz. Karışık. Evet. Benim bir en küçük kızımın eşi Ankaralı. İkisi de Berlin'de yaşıyorlar. Ben çok gidiyorum. Çok güzel. Siz Gürcistan'dan mı? Ondayım. Ağızka Türküsünüz o zaman sanırım. Evet. Böyle o Bursa'da çoktur bizim. Evet, Bursa'da da çoksunuz, doğru. Ağızka Türkleri çok. Arkadaşlarım çok. Bursa. Gurzi'de vardır. Bursa'da, İnegöl'de. İnegöl'de. Evet. İsminiz neydi sizin? Zeynep. Zeynep Hanım. Ben de Fuat. Çok memnun oldum ya. Sağ olun. Sizin dedeniz
Sovyet döneminde sürgün edilenlerdi değil mi? Stalin döneminde. Stalin döneminde bunları sürgün ettiler. Size anlattı dediniz babanız falan. Annemin anaları, babaları hep ondan sürgün edip buraya geldi. Buraya sürgün Özbekistan'a, edildi. he. Evet, Kazakistan, Onların Kırgızistan töremesi buraya. onlardan töreme biz. Öyle. Semerkant'te yaşarsınız. Var orada Ağızka Türkleri başka? Vardır. Çok Yine, var. Yine çoktur Samarkand'da. Ben Kazakistan'da onları ziyaret ettim. Çimkent, Sağ ol. Türkistan'da Sağ ziyaret ol. ettim. Çok iyi insanlar. Çok sevdim sizleri. Arkadaşlar çok güzel bir tevafuk olmadı mı ya? Böyle gezerken falan gördük, şey yaptık. Yani çok bu şey değil mi? Böyle insanlarla tanışmak, yaşlı insanlar böyle Türkçe konuşuyorlar. Çok güzel oluyor ya. Ağızka Türkleri oluyor. Ben sizlere Ağızka Türklerini gösterdim bir videoda. Çok güzel bir belgesel yaptım ben orada. Hani ben çok beğendim oradaki belgeseli videoyu. Eğer izlemediyseniz Türkistan'daki Ağızka Türklerine, Kazakistan'da yaşayan Ağızka Türkleri adlı videomu kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Bu arkamda gördüğünüz Cuma Camii olarak geçiyor. Bu cami, neden ben bu camiye geldim? O kadar cami varken bu camiye geldim. Çünkü bu caminin diğer camilerden farklı kılan içeride 200'den fazla sütunla desteklenmiş olması ve içeride loş ışık ve sütunların o tahta kokusu var. Gerçekten çok huzur veriyor. Ben içeriye girdim, içeriye gösterdim. Farklı kılan da caminin tavanı tamamen kapalı olması. Diğer camilerin tavanları açık ama bu caminin tavanı ahşapla kapalı. Kapalı olduğundan dolayı farklı. Yani diğer camilerden farklı. Ve kapısı gerçekten çok eski. Gördüğünüz gibi çökmüş, neredeyse böyle tahtaya yamulmuş. Çok eski bir kapı. Yani burada içerideki sessizliğiyle ahşap kokusu, ağır bir ahşap kokuyor içerisi. 10. yüzyıldan kalma bir cami burası. Her sütun farklı bir ustanın elinden çıkmış. Ve o yüzden her sütunun deseni, işlemesi çok farklı gördüğünüz gibi. Şöyle burada da Cuma Mescit yazıyor. Şu şekilde bilgiler var. Her yerde bu kulelerden var. Zaten buranın en ikonik yapılarından biri de şu karşımızdaki kule. Özbekistan tarihi yapısıyla çok meşhur. Size şöyle söyleyeyim. Diğer Orta Asya ülkelerinden çok farklı. Kültür, tarih görmek istiyorsanız Özbekistan. Eğlence, gece eğlencesi böyle farklı modern şehir görmek istiyorsanız Kazakistan, Astana. Doğa ve güzellik, göl vesaire görmek istiyorsanız da Kırgızistan. Size 3 tane rota söyledim. 3 tane farklı ülke söyledim. Orta Asya'ya geldiğinizde buraları gezebilirsiniz. Bakın böyle papaklar var. Kalpak, papak dediğimiz. Çok güzel değil mi ya? Şöyle. Ve arkadaşlar Kalta Minor'a geldik. Yani kısa minare anlamına geliyor. Şöyle söyleyeyim size. Bu minarenin bir hikayesi var. Normalde 70 metre olarak yapılacakmış. Fakat Han ölünce 26 metre yüksekliğinde kalmış. Yani kısa kalmış. Kalta Minor'da kısa minare anlamına geliyor. Bunun da böyle bir hikayesi var. Han öldüğü için kısa kalmış. Kısa minare adına oradan almış. Düşünsenize bunun 70 metre olduğunu. Ya bu bile şu anda devasa büyük. Yani ben 70 metreyi düşünemiyorum şu anda. Hayal bile edemiyorum. Muhteşem bir yapı yapmışlar. Yarım kalmış. Yarım kalmasaydı belki de dünyanın tarihte yapılan en yüksek yapı olarak geçecekti. Yani çok güzel, ikonik bir yapı burası. Herkes burada fotoğraf çekiyor. Hani bizim fotoğraflarda Hive dediğinizde bu fotoğraf karşınıza çıkıyor. Bakın duvarlarda biraz böyle bir şey olmuş, dökülmeler olmuş. Tamamen çinilerle kaplı bir minare. Şöyle. O kadar deprem olmasına rağmen ayakta kalan bir minare bir de burası arkadaşlar. Yani eskiden çok depremler oldu. Dünyamızda çok büyük depremler yaşandı. Fakat bu minare çapısıyla, genişliğiyle yüksek de olmadığı için sağlam kalmış. Burası bir şey mi? Otelmiş. Burası bir otelmiş. This is hotel? Okay, thank you. Burası otelmiş arkadaşlar bu şekilde. Gayet güzel bir otel. İçi de çok güzel kokuyor. Otelin medrese bu ya, bildiğiniz han arkadaşlar. Medrese, han ve saraylarda böyle eski yapılarda otelde konaklayabiliyorsunuz. Her oda şu anda insanlar odada kalabiliyor, turistler falan kalabiliyor. Ve büyük ihtimalle buradaki geceliği de çok öyle aman pahalı değil. Uygun, yani böyle 15-20 dolara falan kalabileceğiniz bir otel diye düşünüyorum tahminimce kişi başı. 2 kişiyseniz böyle bir 30-40 dolara, 50 dolara falan
kalabiliyorsunuz gecelik. Buranın dışına çıkmanıza gerek yok. Dışında çünkü çok bir şey yok. Ben gezecek yerlere baktım, hepsi İç Ankara'nın içinde. Bildiğiniz burada kurulmuş şehir. Şehir buradan başlandı. Şehrin eskiden surları bile yokmuş. 17. yüzyılda surlar yapıldı. Eski evler yıkılmış, eski evler kalmamış. Şu anda ben sokak sokak gezip sizlere eski evleri göstermek istiyorum. Varsa tabii ki. Olmadığını düşünüyorum çünkü yok dediler bana. Varsa da size gösterirsem, bir tane bile ev olursa eskiden kalan göstermek istiyorum. Ben kendim de görmek istiyorum. Şu anda Hive'nin en yüksek minaresine geldik. Yaklaşık 56 metre yüksekliğine sahipmiş bu karşımızda gördüğünüz yapı. 1908 yılında yapılmış. Yakın tarihte, yani 100 sene önce yapılmış. Bu daracık merdivenlerle yukarı çıkıyorsunuz. Yukarıdan bütün şehri görebiliyorsunuz. 360 derece görebiliyorsunuz yukarıdan. Özellikle gün batımında buradan manzarayı izlemek için yapabileceğiniz en etkileyici şeylerden biri olarak sayılıyor. Yanındaki medrese de dönemin en önemli dini eğitim merkezlerinden biriymiş. Yanında bir tane medrese varmış. Bu medrese arkadaşlar dönemin en önemli dini eğitim merkezlerinden biriymiş bu medrese. Yanında böyle İslam Haca Minaresi ve medrese. Ya düşünsenize, bu 56 metre Hive'nin en yüksek yapılarından biri. Çok böyle çapısı falan da geniş de değil, ince. Fakat o kalta, yani kısa minarenin 70 metreye kadar çıktığını düşünsenize. Nasıl göründüğünü hayal bile edemiyorum şu anda. Beraber bir sokak sokak spontane bir şekilde gezelim, kaybolalım. Sizlere sokakları göstermek istiyorum. Böyle sokaklarda neler var neler yok. Bir de eğer surlara çıkabilirsem surlara çıkıp sizlere şehri de göstermek istiyorum. Şehir surlardan güzel görünüyor, yani yüksek surlara çıkacağım. Bakın burada insanlar yaşıyor, kendi evleri burası. Bildiğiniz her evin önünde böyle tahtalar var. Akşamları dışarı çıkıp oturuyorlar. Hatta dışarıda uyuyan insanlar bile varmış. Modern dönemde orta çağı yaşıyorlar ya. Kubbeli yer burası. Hamam olabilir mi burası? Hamam büyük bir ihtimalle ya. Hamama benziyor. Burası kapalı tamamen. Kimsecikler yok. Şöyle bakır yapıyor bu şekilde. Bunlar ayran için mi? Çorba. Çorba. Ha tamam, yemek. Tamam. Yemek. Tamam. Şöyle çorba falan yapılıyor içinde. İçinde etli, metli, patatesli şeyler oluyor. Sizde bana dur bakın. Bakır. Var. Şu anda sokaklara daldım. Turistik yerlerden çıkıp şöyle spontane sokak geziyorum. Burada yerel halk yaşıyor. Bütün ev bu şekilde toprak ev arkadaşlar. Yani temelleri de gördüğünüz gibi kalas mı diyorsunuz buna, ne diyorsunuz? Odun parçasıyla yapmışlar temelini. Temeli çok eski fakat üst sonradan yapılmış olabiliyor. Zaten böyle baktığınızda sonradan yapılan evler belli oluyor. Yani şu ana kadar çok böyle aman eski bir ev görmedim. Böyle hani bu eskidir dediğim bir ev görmedim. Ama şu solumuzdaki, hemen önümüzdeki bu ev sanki biraz daha eski gibi. Eski eve benziyor burası. Şöyle giriş kapısı çok dar, çok küçük. Bak gördüğünüz gibi. Böyle tamamen şeyler kullanılmış, taşlar kullanılmış. Buradaki yerel halk çoğunlukla evlerini böyle hostele çevirmişler turistler için. Çok otel ve hostel var. Buradaki marangozcu abi çok iyi bir iş çıkartmış. Yani kendisi yapmış büyük ihtimalle bunları böyle marangozcu yapmıştır. Yani sit alanı arkadaşlar, buraya dokunamıyorsunuz. Buranın yapısını değiştiremiyorsunuz. Farklı bir boya kullanamıyorsunuz duvarlara. Şu duvarı sarıya, maviye, beyaza boyayamıyorsunuz. Yani mesela şurası eski bir ev olabilir. Burası şu anda kapalı. Yani bir ev olabilir. Şöyle göstereyim. İçeride ne olduğunu bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle kümes sanki. Tavukların sesi geldi. Bunu niye astıklarını ben biliyorum. Hani daha önce biliyordum. Acaba doğru mu? Bu büyük bir ihtimalle nazar için mi ne yapılan bir şeydir diye düşünüyorum. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Varsa yazarsanız çok mutlu olurum. Burada kurutulmuş biberler var. Böyle biberler var. Şurada böyle bir şeyler var. Bunun yakıldığını biliyordum daha önce. Buranın içinde tuz var sanırım. İçinde biber var. Kapıya şey mi yapmışlar? Büyü mü yapmışlar? Ne yapmışlar? Ya da böyle nazardan korumak için mi içeriye
huzursuzluk girmesin anlamına mı geliyor? Öyle bir şey herhalde mantık olarak. Çocukken ben misafirliğe gittiğimde Cizre Şırnak'ta genellikle böyle evlerde şey oluyordu arkadaşlar. Evlerde köşelerde ekmekler oluyordu. Tandır ekmeği var ya, yuvarlak simit şeklinde olan. Onlar oluyormuş. Yani onu niye astıklarını hatırlayamadım. Sanırım askere giden çocuğu için asıyormuş. Askerden geldiğinde onu çocuk yiyormuş. Bilmiyorum, ya da o ekmeği şey yapıyorlarmış. Başkasına veriyor. Onlar mı yok bilmiyorum. Öyle bir şeydi ya. Bilenler varsa yazarsa çok sevinirim. Ben yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. Ekmeği düşünsenize, ekmek 4 sene, 1 sene, 2 sene boyunca öyle duruyor. Hiç bir şey de olmuyor, küflenmiyor. Evler kerpiçten ve topraktan yapıldığı için yazın içerisi çok serin oluyor. Kışın da içerisi sıcak oluyor. Hemen ısınıyormuş. Kışın çok soğuk olmuyormuş. Kerpiç evler, ahşap süslemeler. Yani çocukların oyun oynadığı sokaklar. Bu sokaklar. Çocuklar rahatlıkla oyun oynayabiliyorlar. Çünkü buradan kolay kolay araba geçmiyor. Arkadaşlar yasak mı bilmiyorum ama şuradan böyle geçtim. Şu tarafı, burası kapatmışlar burayı. Belki de geçiş yasak ama böyle göstermek istiyorum sizlere ya. Şurayı bir görün. Bakın, kale çok büyük. Bu böyle İçan Kalesi. Kısa minare, İslam Hoca Minaresi, cami. Buradan deliklerden askerler o dönemde dışarıya gözlüyorlardı bakın. Dışarısı bu şekilde görünüyormuş. Bakın böyle geldim. Şöyle adım attım. Tarafa geçtim. Merdivenler çok kısa ya. Adım atamıyorsunuz. Vallahi çok güzeldi ya. Ben çok keyif aldım bu geziden. Ben belki son zamanlarda yani Orta Asya'da diyelim, Buhara'dan sonra da en keyif aldığım yer oldu burası. Buhara ile beraber gezerken çok keyif aldım. Sizlere buradaki tarihi yapıları gösterdim. Buraya geldiğinizde Hive'nin dışına çıkmanıza gerek yok. Hive'nin içinde, yani İçan Kale'nin içinde hosteller, oteller var. Otellerde konaklayabilirsiniz, kalabilirsiniz. Bilginiz olsun. Dışarıdan otel falan ayarlamanıza gerek yok. Dışarıda çok bir şey de yok. Hani modern şehir dışarıda ama ortaçağ içeride. Modern şehirden ortaçağa giriyorsunuz. Böyle 1-2 günlüğüne ben buradayım. Burayı gezeceğim. Sizlere bu videoda burayı sadece gösterdim. Bir sonraki video Nukus olacak büyük bir ihtimalle. Karakalpakistan'a gidiyoruz. Dediğim gibi Özerk bölgeye gidiyoruz. Oradaki insanları bir tanıyalım. O insanlar kimlermiş? Karakalpakistan kim? Bu Özerk bölge nasıl oldu? Ben çok merak ettim. Bilmiyordum bunu. Özbekistan'da Özerk bölge. Bölmüşler orayı. Farklı bir ülke gibi orası. Neyse, bu video bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım keyif almışsınızdır benim gibi. Eğer varsa bir kusurum affola. Sizleri sıktıysam hakkınızı helal edin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumu sola kaydırdığınızda hype puanı verebilirsiniz. Varsa düşünceleriniz bu video ile ilgili yorum kısmına yazarsanız daha da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.